Avrupa'nın önemli bir kısmı Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın arkasında dururken Macaristan bazı kararları geciktiren ve engelleyen tutumlar sergileyebiliyor. Macar yetkililer Ruslara karşı olan yaptırımları desteklemediği gibi Rus petrolünü almaya devam ediyor ve Putin'i açıkça yakın bir dost olarak tanımlıyor. Elbette ki bu kararların arkasında 2022 yılında 5. kez başkan seçilen Orban var. Macar başkan ülkesini sadece siyasi ve ekonomik olarak kendi çıkarlarına uygun hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendini yurt dışındaki tüm azınlıkların koruyucusu olarak da tanımlıyor. İşte tam da bu noktada Ukrayna'ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü Ukrayna toprakları içerisinde kalan Zakarpatya Oblast'ında yaklaşık 150 bin Macar yaşıyor. Aynı zamanda bu bölge tarihsel olarak Macaristan toprağı sayılabilir. 1526 yılında Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra Macar Krallığı 3 parçaya bölündüğünde Zakarpatya bölgesi Habsburg monarşisinin kontrolü altında kalmıştı. O dönemden sonra bu topraklar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Fakat ilerleyen zamanlarda durum değişmişti. Avusturya Macaristan İmparatorluğu bu coğrafyada en fazla toprak kaybeden devletlerden birisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa kanalımda bulunan Avusturya Macaristan topraklarını nasıl kaybetti videomu izleyebilirsiniz. Konuya geri dönecek olursam Macaristan son zamanlarda bu toprakları istediklerine dair açıklamalarda bulunuyor. Macaristan'ın aşırı sağcı partilerinden Vatanımız Partisi'nin lideri Laszlo Toroxkai, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi durumunda ülkenin batısı için hak iddia ettiklerini açıklamıştı. Öte yandan Orban bu düşünceleri her geçen gün daha fazla benimsiyor. Bu yüzden Rusya ve Avrupa Birliği arasında ince bir çizgide ilerliyor. Çünkü savaş nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bir şekilde kendi lehine kazançlar elde etmeyi hedefliyor. Öyleyse gelin Macaristan neden bu kadar çok toprak talep ediyor, hangi bölgelerle ilgileniyor ve Rusya gerçekten kazanırsa ne olur gibi sorulara cevap verelim. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilsen kanala abone olmayı unutma. Macaristan bir zamanlar Avrupa'nın en güçlü monarşilerinden biriydi. Özellikle Macar Krallığı ve daha sonra Avusturya Macaristan ikili monarşisi döneminde iyice güçlenmişlerdi. 1920'de Trianon Anlaşması ile toprakların 2/3'ünden fazlasını ve nüfusunun yaklaşık %60'ını çevre ülkelere kaybetti. O topraklardan birisi de Ukrayna'ya bırakılan Zakarpatya Oblast'ıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte bölge kısa bir süre içerisinde Batı Ukrayna Halk Cumhuriyeti'ne dahil edildi. Ardından 1919 yılında Saint-Germain Anlaşması'yla Çekoslovakya'ya dahil oldu ve bölge Karpat Rusu olarak adlandırıldı. Dolayısıyla bu toprak kayıpları Macar halkı için büyük travmalar barındırıyor diyebilirim. Trianon Anlaşması 4 Haziran 1920 tarihinde Macaristan ile 1. Dünya Savaşı'nın galip devletleri arasında imzalanan barış anlaşmasıydı. Bu antlaşma Macaristan'ın yeni sınırlarını belirleyerek Orta Avrupa'nın siyasi haritasını büyük ölçüde değiştirmişti. Macaristan topraklarının yaklaşık 2/3'ünü kaybetmiş ve nüfusu anlaşma sonucunda 18,2 milyondan 7,6 milyona düşmüştü. Bu sebeple bazı Macar vatandaşları yeni sınırların dışında kalmış ve komşu ülkelerde azınlık haline dönüşmüştü. Dolayısıyla Macaristan 1930'lardan itibaren silahlanmaya başladı ve komşu devletler üzerinde hak iddia etti. Bu süreçte Almanya ile işbirliği yaptılar ve Almanya Macaristan'ı Güneydoğu Avrupa'da ileri bir karakol olarak gördü. Böylece Macaristan tıpkı Almanya'nın yaptığı gibi komşu devletlerini ilhak etmeye başladı. Bu durum 1938 yılında 1. Viyana Tahkimi ile başladı ve bu süreçte Güney Slovakya ve Karpatalya'daki Macar çoğunluk bölgeleri Macaristan'a verildi. Ardından 1939 senesinin başında Slovakya ile yapılan savaşta Karpatalya'nın tamamı Macaristan'ın eline geçti. Öte yandan 2. Dünya Savaşı sırasında Romanya ve Yugoslavya topraklarından da ilhaklar gerçekleşti. 2. Viyana Tahkimi aslında Romanya ve Macaristan arasındaki sınır sorunlarını çözmek amacıyla yapılmıştı. Yine Almanya ve İtalya'nın arabuluculuğunda gerçekleşen bu tahkimle Transilvanya'nın kuzeyi Macaristan'a verildi. Böylece Macaristan yaklaşık 43 bin kilometrekarelik alanı ve 2,5 milyonluk nüfusu geri aldı. Ancak toprak kazanma durumu sonsuza kadar başarılı ilerleyemezdi. Zaten kısa bir süre sonra Miver devletleri için her şey tersine ilerlemeye başladı. Stalingrad Muharebesi'nden sonra 200 bin kişilik Macar ordusu kuşatıldı. Bu kuşatmanın ardından Macaristan savaşın dışına çıkmak istedi. Fakat buna rağmen daha önce kazanmış olduğu toprakları da bırakmak istemiyordu. Bu nedenle savaş devam ederken taraf değiştirmeye çalıştılar. Ancak bu plan Alman istihbaratı tarafından erken keşfedildi ve Almanlar hızla Macaristan'a girip Macar topraklarını işgal etti.
Böylece Macarları kendileriyle savaşmaya zorladılar. Ardından Kızıl Ordu da Macaristan'a doğru ilerledi ve bu toprakları işgal etti. Bu olaydan kısa bir süre sonra Mayıs 1945'te Miver devletlerinin teslim olmasıyla birlikte savaş sona erdi. Savaşın ardından Macaristan kazandığı tüm bu toprakları komşularına kaybetti ve Sovyet etkisi altına girdi. Yine de Almanya ve Avusturya kadar büyük zararlar görmediler. Çünkü artık kendilerini savaşın ilk yıllarında olduğu gibi saldırgan olarak nitelendirmiyor, aksine Hitler'in manipülasyonlarının kurbanı olarak görüyorlardı. Her neyse, o dönemin şartları bunları gerektiriyordu. Kendi çıkarları için birçok girişimleri olsa da ne yazık ki kendi adlarına güzel bir son gerçekleşmemişti. Bu küçülme nedeniyle Zakarpatya Oblastı 1944 yılında Sovyetlerin eline geçti ve 1945'te Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne dahil edildi. Dolayısıyla bu toprak kayıpları Macaristan'da aşağılanma ve haksızlık olarak algılanıyor ve bu düşünce günümüzde özellikle sağcı çevrelerde çok yaygın. Eski toprakların iadesi talebi çeşitli kesimlerden sürekli duyuluyor. Günümüzdeki siyasi iklimi anlamak için küçük bir yolculuk daha yapmamız gerekiyor. Orban yönetimi başlangıçta Ukrayna ile çok ılımlı bir ilişkiye sahip gibi görünüyor ve onların toprak bütünlüğünü savunuyordu. 2008 yılında NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'ı askeri ittifaka almama kararını kötü bir karar olarak nitelendirmişti. Ancak 2010 yılında yeniden başbakan olduğunda bu fikirler tersine dönmeye başladı ve Ukrayna ile olan ilişkiler yıllar içinde giderek kötüleşti. 2017'de dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko, 5. sınıftan itibaren Ukraynacının zorunlu ders dili olmasını öngören bir eğitim yasası imzaladı. Bu yasa %10'dan fazla etnik azınlığa sahip bölgelerde diğer eğitim dillerinin kullanılmasına da izin veriyordu. Ukrayna Cumhurbaşkanı bu projeyle aslında Rusçanın bilinirliğini azaltmayı amaçlıyordu. Ancak bu durum Macar azınlıkları da etkilemişti. İşin ilginç yanı ise Viktor Orban o dönemlerde bu kararı hakaret olarak yorumladı. Ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Ukrayna'nın NATO ve ABD'ye entegrasyonunu engelleyeceğini duyurdu. Bu sorunlar 2019 Ukrayna parlamento seçimlerinde de devam etti. Macaristan, Macar Azınlık Partisi'nin parlamentoda daha fazla sandalye kazanmasını sağlamak için seçimleri etkiledi. Bu nedenle günümüzde bile iki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça gergin olduğunu söyleyebilirim. Macaristan, Ukrayna'ya yapılan önemli yardımları sürekli olarak engelliyor. Viktor Orban ise hem dış hem de iç politikada anti-Ukrayna söylemlerini sürdürüyor. Hatta ara ara Büyük Macaristan hayaline yönelik cümleler kuruyor. Bana kalırsa Orban gerçekten de sıra dışı bir siyasetçi. Biliyorsunuz Macaristan aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir üyesi. O yüzden buradaki ittifaklarını da güçlendirmek adına ara ara biz Türk'üz açıklamaları yapabiliyorlar. Dolayısıyla Büyük Macaristan açıklamalarını yaparken de muhakkak bir planı olduğunu düşünüyorum. Bana kalırsa ana odak noktası aşırı sağcı Bizim Vatan Partisi. Fakat bu açıklamaların altından ne çıkacak elbette bunu bize zaman gösterecek. Öte yandan şunu söyleyebilirim ki eğer Rusya bu savaşı kazanır ve Ukrayna toprak bütünlüğünü kaybederse dünya gerçekten de değişecek. Çünkü Romanya ve Polonya'da Ukrayna'dan toprak talebinde bulunuyor. Romanya'daki sağcı siyasetçiler Ukrayna'nın bir kısmının Romanya'ya katılmasını talep ediyor. Ayrıca Polonya'nın uzun süredir Ukrayna'nın batı bölgesindeki bazı bölgeleri ilhak etme fikrini benimsediği biliniyor. Polonya'da yayın yapan TVP1 kanalında gösterilen bu haritada Polonya Ukrayna'nın 5 farklı oblastını ilhak etmişti. Dolayısıyla onlar da olası bir mevcut durumdan faydalanmaktan çekinmeyecektir. İşte tüm bunlar gerçekleşirse Rusya da Moldova'yı ilhak edebilir. Kaldı ki Moldova'nın içerisinde Rusya'nın ilhak etmesini bekleyen bölgelerde bulunuyor. İşte bundan sonra her şey kontrolden çıkar ve bir zincirleme etkisi başlayabilir. İşin ilginç yanı ise tüm Avrupa'da sağcı düşünceler yükseliyor. Dolayısıyla bu durum Rusya'nın Ukrayna'da kazanmasının Avrupa ve dünya için neden bu kadar felaket olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Sadece Macaristan değil, neredeyse tüm ülkeler bir zamanlar kendi topraklarına ait olan bölgeler üzerinde halen taleplerde bulunuyor. Belki de bu domino etkisi bizim coğrafyamıza da gelecek. Bence aklı başında her insan bahsettiğim bu olayları yorumlayınca dünyamızın önümüzdeki 20 yılından bazı kareleri görebilir. Fakat ben üstü kapalı bu kadar anlatabiliyorum. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. 100.000 yolunda bana destek olmak istersen kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.